Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugün akşam Fed'in toplantı tutanakları var. Bu veri önemli bir veridir. Akşam saat 10'da açıklanacak bu veri. Şimdi bu verinin detaylarına geçmeden önce şu an itibariyle Fed faiz monitörüne bir bakmış olayım. 50 pipslik fiyatlama şu anda %21. Bu dün akşam %24'e kadar yine çıkmıştı. Tekrar %21'e gelmiş. Yani bu oldukça yüksek bir rakam. Bundan dolayı da genel olarak enstrümanların üzerinde bir baskı var. Şimdi bu akşamki tutanaklara gelirsek eğer son faiz kararı açıklandığında ve Powell basın toplantısında benim dikkatimi çeken bir husus olmuştu. Israrla gelen sorulara açıklanacak olan toplantı tutanaklarını takip edin diye konuşmuş ve ardından da enflasyonun dezenflasyon sürecine girdiğinden bahsetmişti. Ve konuşmaları piyasada bir ralliye sebep olmuştu. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki tarım dışı istihdam verisine kadar. Şimdi ben özellikle bu akşam bu tutanaklarda Powell'ın vurguladığı dezenflasyon süreci, üyelerin önümüzdeki faiz artışlarında kaç tane faizi artışı yapmaları gerektiği ve oranlarına dikkat edeceğim. Muhtemelen beklentim de odur. Powell'ın toplantıda ki güvercin duruşunun tutanaklara da yansımış olması ve tekrar enstrümanlara bu faiz baskısından kurtulmasını umut ediyorum. Bununla alakalı ışık arayacağım. Şimdi tüm bunlardan sonra bugünkü risk iştahımı yine söylemiş olayım. Bugün de yine risk iştahım nötrdür. Algoritmanın vermiş olduğu hedef kanal kadar bir düşüş, aşağı yönlü bir düşüş gelmeden alım işlemi yapmayacağım. Yukarı doğru bir hareket gelmeden de satış işlemi yapmayacağım. Elimde 22 tane pozisyon var ve havuzumda şu an itibariyle yaklaşık 290 euro kadar zararda görünüyor. En büyük zarar yani neredeyse %90'a gümüş ons tarafında. TDI'den beri bu gümüş olsa bir fırsat bulursam kapatmak istediğimi söylemiştim ancak o fırsatı bulamadım. Şu ana kadar da pozisyonlar devam etti. Şimdi gümüş onsa sadece dün bir tane pozisyon kapatabildim. Mevcutta 3 tane pozisyonum var ve bu 3 pozisyonu İnşallah tutanaklar iyi gelir ve enstrümanların üzerindeki baskı ortadan kalkarsa gümüş pozisyonlarını kapatacağım. Elimde onun haricinde kripto, ABD endeksi ve Tesla var. Ağırlığımı kriptolardan AVAX, marketten de Tesla'ya ağırlık vereceğim. Zaten görüyorsunuz AVAX'tan 5, Tesla'dan da 6 tane pozisyonum var. Bunları orta ve uzun vade taşıyacağım. Diğerlerini günlük trade için
açacak. Şimdi algoritmanın vermiş olduğu işlem noktalarına bir bakayım. Dolar endeksi 104.98 gelirse sell yapacak. USDJP 136.01 gelirse sell yapacak. Euro USD 1.0579 gelirse buy yapacak. GBP 1.2014 gelirse buy yapacak. Dün de bu GBP'deki elimdeki pozisyonları bu yükselişle kapattım. Tesla henüz açılmadı. Nasdaq 11.826 gelirse buy yapacak. S&P 500 3945 gelirse buy yapacak. Bitcoin 23.598 gelirse buy yapacak. Ethereum 1575 gelirse buy yapacak. AVAX 20.46 gelirse buy yapacak. Matic 1.26 49 gelirse buy yapacak. DOT 6.75 gelirse buy yapacak. Ons altın 1815 gelirse buy yapacak. Gümüş 21.28 gelirse buy yapacak. Şimdi MetaTrader'daki CopyTrade sayfama bakayım. Buradaki büyümem %284'te. Ve varlıkta 815 euro görünüyor. Buradaki varlık çizgimiz bakiyemizin üzerine gelmesi gerekiyor ki pozisyonlar zarardan çıkmış olsun. Bunun haricinde eğer ola ki gün içerisinde önemli bir olay olursa bu videoya ek yaparım. Şimdilik herkese kolay gelsin.